Hep durmak istedim ama yapamadım. Başka bir heyecan veya mutluluk kaynağım yoktu. Bu sözlerin sahibi dışarıdan bakıldığında çok nazik bir insan olan ama aslında maktulleri ince ince doğrayıp üstüne sifon çeken oldukça kötü bir seri katil olan Dennis Nelson. Namı diğer nazik katil Dennis Nelson'ın işlediği tüyler ürpertici cinayetler aslında pek de nazik sayılmaz. İşlediği suçların dışındaki hayatında yardımsever ve kibar biri olması ona bu lakabı vermiş olsa da kendisi sürekli içinde çatışan ve cinayet işlemekten kendini alıkoyamayan biri. Dennis Nelson'ın günlüklerinde yazdıkları ve hapishanede kaydettiği ses kayıtları sayesinde hayatını, duygularını ve suçlarını onun ağzından öğrenebiliyoruz. Gelin Dennis Nelson'ın tüyler ürpertici hikayesine birlikte bakalım. İyi seyirler. Nelson 23 Eylül 1945'te Fraserburgh'te Bayan Elizabeth Duthie White ve Bay Olav Magnus Marksheim'ın 3 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Babası 2. Dünya Savaşı'nda bağımsız Norveç kuvvetlerine bağlı bir asker olarak Nazilerin Norveç'i işgal etmesinin ardından İskoçya'ya kaçmış bir askerdi. Kısa bir flörtleşme döneminden sonra Mayıs 1942'de Elizabeth White ile evlendi ve yeni evliler ebeveynlerinin evine taşındılar. Dennis Nelson'ın ebeveynleri arasındaki evlilik zorlayıcıydı. Babası Olav Nelson evlilik hayatına hiç ciddi bir gözle bakmadı. Bağımsız Norveç kuvvetlerindeki görevlerine kafa yormaktan da eşiyle fazla vakit geçirmeye ya da yeni bir ev bulmaya uğraşmadı. Üçüncü çocuğunun da doğumundan sonra Nelson'ın annesi evliliğe düşünmeden giriştiğinin sonucuna vardı. Bu nedenle çift 1948'de ayrıldı. Elizabeth'in ebeveynleri Andrew ve Lily White boşanma süresi boyunca kızlarına destekleyici, torunlarına da anlayışlıydılar. Nelson sessiz olsa da maceracı bir çocuktu. En eski küçüklük anıları annesi ve kardeşleriyle İskoç kırsallarındaki aile piknikleriydi. Ve uzun kırsal yürüyüşleri sırasında büyük babası tarafından omuzlarında taşındığıydı. Kardeşleri Olav Jr. ve Sylvia bu yürüyüşlerde zaman zaman Dennis ve büyük babasına eşlik ederlerdi. 5 yaşında olmasına rağmen Nelson bu yürüyüşleri oldukça net bir şekilde anımsıyor. Çok uzun, liman boyunca gittikçe genişleyen sahilin karşılarında, sahilin arka tarafında 30 feet yüksekliğindeki kum tepelerinin oraya kadar. Oradan da Inveraloki'ye kadar. Daha sonraları çocukluğunun bu kısımlarından hoşnut olduğunu, büyük babasının da kendisinin yüce kahramanı ve koruyucusu olduğunu söyledi. Burada hikayeyi bölmem gerek. Çünkü bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre çocuk yaşta dedesi tarafından tacize uğradı. Dennis o günleri şu şekilde anlatıyor. Dedem konusu yıllarca bilinçaltımın perdesinde çözülmeden kanayıp durdu. Dedemle benim aramda tuhaf şeylerin yaşandığı o beton koruganı hayal meyal hatırlıyorum. İlk gelişim yıllarımda sahip olduğum tek dokunsal temasın bir sübyancının acı verici ve kafa karıştırıcı kucaklaması olduğunu söylemek çok korkunç bir itiraf. Tabii ki bu dedikleri gerçekten doğru mu yoksa kafasında kurduğu bir şey miydi bilemiyoruz. Hikayenin devamında 1951'de Nelson'ın büyük babasının sağlığı bozulmaya başlamıştı. Fakat çalışmaya devam etti. 31 Ekim 1951'de ise Günya Denizi'nde balık tutarken 62 yaşında kalp krizi geçirerek öldü. Vücudu karaya getirilerek gömülme öncesi karada bekleyen ailesine verildi. Daha sonraları Nelson'ın çocukluk anıları arasında en canlı hatırladığı anı olduğunu söylediği anı, annesinin ağlarken ona büyük babasını görmek isteyip istemediğini sormasıymış. Görmek istediğini söyleyince büyük babasının açık bir tabutta uzandığı bir odaya almışlar onu. Vücuduna baktığı gibi kalbi hızlıca atmaya başlamış. Annesi de ona bu sırada büyük babasının uyuduğunu ve daha iyi bir yere gittiğini söylemiş. Büyük babasının ölümünden sonraki yıllarda Nelson daha da sessiz ve içine kapanıklaşmış. Sık sık tek başına limana balıkçı teknelerini izlemeye gidiyormuş. Evde de aile aktivitelerine nadiren katılıyor ve ona ilgi göstermeye çalışan aile üyelerinin de girişimlerinden kaçınıyormuş.
1955 yılında Inveralochie'de sahildeki gezintilerinden birinde Nielsen suyun altında kalmış ve az kalsın denizin derinliklerine çekiliyormuş. Nielsen başlarda paniklemiş ve bağırarak çırpınmış. Olmayan havayı içine çekmeye çabalarken rahatlayamadan önce büyük babasının oraya gelecek olduğuna ve onu oradan çıkaracağına inandığını anımsıyormuş. Hayatı da onu karaya çeken başka bir genç sayesinde kurtulmuş. Bu kazadan kısa bir süre sonra Nielsen'ın annesi kaldıkları evden çıkıp 3 çocuğuyla bir daireye taşınmış. Daha sonraları Andrew Scott adında bir inşaatçıyla evlenmiş. O süreç içerisinde de onunla 4 çocuk daha yapmış. Başlarda Nielsen üvey babasına içerlenmiş olsa da istemeye ona saygı duymak zorunda kalmış. Dennis Nielsen çocukluğunda yaşadığı travmaların ardından ergenliğinin başında eşcinsel olduğunu fark etmiş. O dönemlerde eşcinsellik hiç kabul görmeyen bir şey olduğu için kendini utanmış ve aklı karışmış hissetmişti. Eşcinseller üzerindeki toplumsal baskının sonucunda insanların kendinden ve diğer eşcinsellerden nefret ederek suç işlemeye başlayıp katile dönüşmesini birçok vakada görebiliriz. Dennis kendiyle ilgili düşüncelerinden bahsederken şunları söylüyor. Bir şekilde farklı olduğum hissine kapıldım. Belki de fakir, zayıf ve perişan giyimde olmak, uyanmakta olan özgüvenime yapılan ilk saldırıydı. Övünecek bir babanın olmaması başka bir şey de olabilirdi. İkinci 10 yılıma girmeden bir suçlu, bir yabancı, iğrenç biri olarak görüldüm. Birinin itiraf edeceği son şey eşcinsel olmaktır. Ergenliğinin başlarında Nielsen bunu fark ettiğinde başta bu onun aklını karıştırarak onu utandırmış ve bunu kabullenmek istememiş. Ailesinden ve arkadaşlarından bunu saklamış. Bir keresinde abisi Olav Jr. erkek kardeşinin eşcinsel olduğundan şüphelenmeye başlamış. Dennis'i insanların arasında İskoçya kızın argo hali olan hen diye adlandırarak onu aşağılamış. Ergenlik dönemlerinde kendine ölü makyajı yapmasıyla birlikte nekrofiliye giden yolculuğunun ilk adımını atmıştı. Bu arada nekrofili, farklı varyantlardan olan bir parafili bozukluğudur. Yani bu bozukluğa sahip olan kişi, ölülere karşı istek duymaktadır. Çocukluk ve ergenlik dönemlerini içe kapanık, utangaç, silik geçirmişti ve sürekli kendine ölü makyajı yapmaya başlamıştı. Günlüklerinde yazdıklarına göre bu hobisi zamanla ona zevk vermişti. Ailesinin yanında bunalmış ve sıkılmış hissettiği için kaçak bir yol olduğunu düşündü. Bu nedenle İngiliz ordusunu taşradan kaçabileceği bir potansiyel yol olarak Kıdem Kuvvetleri ordusuna katıldı. Askeriyeye başladığında sadizm ve nekrofili dürtüleri artarak daha da rahatsız edici hale geldi. O dönemlerde hayatındaki ona zevk veren tek şey alkol olmuştu. Yalnızca erkeklerin bulunduğu bir ortamda yıllar geçirmek, Dennis'i onlarla ilgili sapkın fanteziler kurmaya yöneltiyordu. 11 yıllık askerliğinden sonra eve döndüğünde ailesiyle ilişkisi tamamen bozulmuştu. İlginçtir ki Dennis Nielsen 30'lu yaşlarında çevresi tarafından oldukça sessiz ve duygusal, cömert, yardımsever biri olarak tanınıyordu. Dennis Nielsen orduya katılarak neredeyse 11 yıl askerlik yapmıştı. Askerliği süresince bir ara kasap olarak çalışan Nielsen, bu işte edindiği becerileri daha sonra ürpertici bir şekilde insan vücutlarında kullanacaktı. 1973-1983 yılları arasında polis, güvenlik görevlisi, genel müdür yardımcısı, icra memuru gibi çeşitli alanlarda çalıştı. Korkunç cinayetlerini ise 1974'te işlemeye başladı. 1975 senesinde arkadaşıyla beraber ihtişamlı bir eve taşındı. Bu ev onun cinayetlerini işlemeye başladığı yer olacaktı. Barlarda tanıştığı gençleri kibarlığıyla ikna ederek evine götürüp onlarla ilişkiye giriyordu. İlk cinayeti ise şöyle yaşandı. Gece evine götürdüğü ilk adam sabah gitmek isteyince onu boğdu ve o artık beni asla terk edemeyecek biri diye düşündü. Boğarak öldürmek aynı zamanda birçok sadistin kullandığı bir yöntemdir. Çünkü insanlara hükmetme düşüncesi onlara zevk veriyordur. İlk cinayetinden sonra ölü bedeni temizledi. Yaralarına makyaj yaptı. Ölü beden 8 ay boyunca bu evde kaldı. Ancak bir süre sonra koku dayanılmaz bir hal aldı. Dennis günlüğünde onu döşemenin altına soktum ve bir hafta sonra vücudunun değişip değişmediğini merak ettim. Vücudu çok kirliydi, banyoya götürdüm, temizledim.
Neredeyse hiç renk değiştirmemişti. Cildi soğuk ve bembeyazdı. Sözleriyle ilk cinayetinden kalanları anlatıyordu. 11 Ekim 1979'da yine bir barda tanıştığı öğrenciyi nazik tavırlarıyla ikna ederek eve götürdü. Lakin bu sefer işler ilk seferindeki gibi sorunsuz gitmedi. Adam bir şeylerin farkına varmış olacak ki kaçmayı akıl edebilmişti. Zaten evdeki koku da dayanılacak gibi değildi. Adam derhal polise gitti fakat delil bulunamadı. Belki de delil bulunsaydı bundan sonra işlenecek 13 cinayet engellenecekti. Bu olaydan 2 ay sonra yeniden barda tanıştığı bir öğrenciyi evine götürdü ve öldürdü. O gece kendi pis ritüellerini gerçekleştirdikten sonra ertesi gün fotoğraf makinesi almaya gitti. Seri katillerin sıkça yaptığı bir ritüel olarak cesede pozlar verdirdi ve fotoğraflarını çekti. Artık Dennis Nilsen'ın öldürme arzusu kontrol edilemeyecek bir hal almıştı. Günlüğünde bu dönemlerde öldürme arzusuna sahip çıkamadığını yazmıştı. Artık döşemenin altında sakladığı cesetler sığmıyordu. Bunun için başka bir çözüm aradı ve cesetleri parçalayarak yakma ve kemikleri gömme yöntemiyle ölü bedenlerden kurtulmaya başladı. Bir sonraki kurbanı daha önce yardım ettiği bir genç olacaktı. Dennis evinin önünde epilepsi krizi geçiren gence yardım edip hemen hastaneye götürerek onu kurtarmıştı. Daha sonra talihsiz genç teşekkür etmek için Dennis'in evine gittiğinde katil adam kendine hakim olamayıp aynı ritüelleri bu gencin üzerinde de gerçekleştirdi. Hareketlerinden ve günlüğüne yazdıklarından anlayacağımız üzere kibar ve yardımsever biri olmaya çalışıyordu. Ancak dürtülerine o kadar yenik düşüyordu ki yine insanları öldürüyordu. 5 Ekim 1981 tarihinde yeni bir eve taşınan Nilsen, cesetleri saklamak için yeni yöntemler düşünmeye başlamıştı. Çünkü bu ev bir apartman dairesiydi. Cesetleri gömebileceği, yakabileceği ve uzun süre saklayabileceği imkanları yoktu. Çözümü cesetleri küçük küçük parçalara ayırarak tencerelerde haşlamakta ve kemikleri tuvalet giderine atmakta buldu. Elbette zamanla tuvalet gideri tıkandı. Bu durum yakalanmasındaki en büyük etken olacaktı. Tıkanıklığı fark eden apartman sakinleri tesisatçı çağırdıklarında gördükleri karşısında adeta şok oldular. Giderden çıkan kemik parçalarının üzerine Dennis bu kemiklerin tavuğa ait olduğunu iddia etti. Fakat bu kemik parçaları bir tavuğa ait olamayacak kadar büyüktü. Daha sonra detaylı incelemelerin yapılmasıyla devreye polis girdi ve çıkan kemiklerin insanlara ait olduğundan emin oldular. Artık evlerin sırayla arama vakti gelmişti. Tabii komşuları hala şok içerisindeydiler. Dennis'in evi aramaya başladığında gardırobundaki poşetlerde parçalanmış kafa, kol, bacak gibi birçok organa rastladılar. Tabii ki artık kemik parçalarının sorumlusunun kim olduğu biliniyordu. İşte yıllarca soğukkanlılıkla işlediği cinayetler bu şekilde açığa çıkmıştı. 10 Şubat'ta sorgusu başladı ve her şeyi sakin bir şekilde itiraf etti. Hemen hemen 15 kişiyi öldürdüğü tahmin edilen Dennis, cinayetleri nezaketle işlediğini söyledi. Neden öldürdüğü ve öldürürken nasıl bir ruh haline sahip olduğu hiçbir zaman anlaşılamadı. Polislere direnmeden suçlarını itiraf eden Nilsen, sorgusunda kendisini durduramadığını, insanları öldürürken müthiş bir güç ve mutluluk hissettiğini, pişmanlık duymadığını, yakalanmasaydı yüzlerce kişiyi daha öldürebileceğini rahatlıkla söylemişti. 1983 yılındaki duruşmasında ömür boyu hapse mahkum edildi. Nilsen cezaevindeyken kendisiyle röportaj yapan gazeteciye öldürdüğü kurbanların cansız hallerini estetik olarak çok güzel objeler halinde gördüğünü, işten eve geldiğinde bu cesetlerle konuştuğunu, hatta onları kanepeye oturtup televizyon izlediğini söyledi. Cinayetlere dair tüm kanıtlar, cinayet sahnelerinin fotoğrafları, cesetlerin kesildiği doğrama tahtası, kafatasları, ayakları ve elleri kaynatmak için kullanılan pişirme kabı, Scotland Yard'daki siyah müzede sergilenmektedir. İşin garip yanı katilin çabucak bulunmuş olmasına rağmen cesetlerin kime ait olduğunun bilinmemesiydi. Katil belli ama öldürülen kim?
Öldürülen kişiler hakkında bir tane bile kayıp haberi yoktu. Maktullerin kimliğini araştıran polisler çoğunun aileleri tarafından dışlanmış, uzaklaştırılmış ve eşcinsel kişiler olduğu bilgisine ulaştı. Çoğu evsiz ve işsizdi. Ancak sizce de bu çok garip değil mi? 15'ten fazla kişi kayıp, lakin kimse bu kişilere ulaşmaya bile çalışmamış. Kim bu kimsesiz maktuller? Arkalarında bir sevenleri bile yok mu? Sizce öldürülen kişilerin aranmayacağını Dennis Nielsen nasıl biliyordu? Ya da tamamı sadece bir tesadüf müydü? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okuyor olacağım. Nielsen şiddetli mide ağrıları şikayetiyle 10 Mayıs 2018'de hastaneye kaldırıldığında müebbet hapis cezasını çekiyordu. Karın bölgesinde damar anevrizması yaşadığı anlaşılınca tedavisi yapıldı. Ancak daha sonra mide ameliyatının bir komplikasyonu olarak kan pıhtılaşması yaşadı. Nielsen ömür boyu hapis cezasının 34 yılını çektikten 2 gün sonra 12 Mayıs 2018'de öldü. Otopsi raporuna göre Nielsen'ın ölüm nedeninin pulmoner emboli ve retroperitoneal kanama olduğu yazıldı. Haziran 2018'de yakılan Nielsen'ın külleri akrabası Mark Austin'e verildi. Nielsen, Austin'e ölmeden önce bir vasiyet bıraktı. Vasiyetinde küllerinin kurbanlarını yaktığı eski evinin bahçesine saçılmasını istiyordu. Austin, Nielsen'ın isteğini reddederek bunun bir hakaret olduğunu düşündüm. Zamanı geldiğinde muhtemelen küllerini denize saçacağım dedi. Seri katil Dennis Nielsen'ın cezaevindeki hücresinde kaydettiği tüyler ürpertici kasetler aracılığıyla hayatını ve işlediği korkunç suçları anlattığı gerçek suç belgeseli Bir Katilin Anıları Dennis Nielsen bir dizi film platformunda yayında. O günden bu yana geçen onlarca yıllık sürede Nielsen'ın nasıl ve neden cinayet işlediğine dair çeşitli spekülasyonlarda bulunan pek çok belgesel ve kitap yayınlandı. Ölümünün ardından Nielsen'ın hücresinde bıraktığı materyalleri gün yüzüne çıkaran bu belgesel, katilin kendisi tarafından kaydedilen ve daha önce hiç yayınlanmamış olan 250 saatlik kasetlerin rehberliğinde bizi onun dünyasına götürüyor. İskoçya'daki sakin bir balıkçı köyündeki çocukluğundan, Londra'nın sokaklarında kurban arayan soğukkanlı katile dönüşmesine kadar her şey bu kasetlerde yer alıyor. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel sever ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta moda devi Gucci markasını ve Gucci ailesinin kanlı entrikalarını anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.